Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Bugün orkide bakımında en önemli konu olan sulama meselesini ele alacağım. 7 maddeyle sizlere çok kritik bilgiler vereceğim. Sonuna kadar izlerseniz orkidede sulama meselesinde hata yapmanız artık zor olacaktır. Evet, birinci maddemize gelelim. Birinci maddemiz şu. Orkide haftada bir sulanmalı bilgisi doğru değildir. Yani bazıları der ki haftada bir sulayınız. Bu şekilde orkidenin su ihtiyacını karşılarsınız denir. Ama bu bilgi yanlıştır. Orkide haftada bir değil, ne zaman suya ihtiyacı varsa o zaman sulanmalı. Orkidenin suya ihtiyacı olduğunu nasıl anlıyoruz? Saksı içerisindeki dış köklere bakıyoruz. Dış kökteki renklere bakıyoruz. Eğer renkler yeşilse, bakın bu şekilde yeşilse suya ihtiyacı yok demektir. Bu 2 hafta sonra baktığımızda da yeşilse hala suya ihtiyacı yok demektir. Yani haftada bir, belki 2 gün sonra bakacağız. Bu yeşillik griye dönmüş olacak. 2 gün sonra tekrar sulamamız gerekecek. Çok sıcak havalarda bu gerekebilir. Bu nedenden dolayı sulama zamanını bir döneme göre değil, saksı içindeki köklerin rengine göre belirleyeceğiz. Evet, ilk maddemiz bu. Bu çok önemli bir madde. Yani orkidemizin suya ihtiyacı olmadan suladığımızda, şurada resimde de görüyorsunuz, köklerde çürümeler meydana gelir. Orkideler fazla suyu sevmez. Evet, ikinci maddemiz, orkide üstten gelişigüzel sulanabilir. Normal suyu bu şekilde dökebilirsin ifadesi yanlış bir ifade. Orkide sularken, evet, özellikle yaprak aralarına su gelmeyecek şekilde, eğer üstten sulayacaksanız yaprak aralarına gelmeyecek şekilde toprağına koymanız gerekiyor. Bakın şuraya koymanız gerekiyor. Ve orkide saksısındaki toprak normal toprak değildir. Ağaç kabukları olduğu için su geçirgendir. Eğer dış saksı kullanıyorsanız direkt su aşağı dış saksıya geçecektir. Eğer bu şekilde üstten sulamışsanız ve dış saksı varsa aşağıdaki su içerisinde birikecek. 10 dakika sonra bu saksıyı çıkartmamız gerekiyor dış saksıdan. Fazlalık suyu akıtmamız gerekiyor ve saksı içerisindeki suyu da boşaltmamız gerekiyor. Bu da önemli bir bilgi. Yani üstten sulayacağımız zaman yaprak aralarında su kalmayacak şekilde sulamamız gerekiyor. Toprağına dökmemiz gerekiyor ve dış saksıda biriken suyu 10 dakika sonra boşaltmamız gerekiyor ve saksıdaki de fazlalık suyu da akıtmamız gerekiyor. Evet, üçüncü maddemize gelelim. Orkide buzla sulandığında daha iyi olur. Buz yavaş yavaş eridiği için orkide su ihtiyacını da yavaş yavaş karşılar bilgisi doğru bir bilgi değildir. Kısa vadede bu faydalı gibi gözükse de uzun vadede köklerde çürümelere sebep olur. Çünkü orkideler tropikal iklim bitkisidir. Bu nedenden dolayı aşırı soğuklarda strese girebilir, kökler zarar görebilir. Bu nedenden dolayı buzla sulamak faydalı değil, uzun vadede zarardır. Evet, dördüncü suyla alakalı maddemiz, tatile gideceğiz. Yani orkide susuz kalmasın diye dış saksıda biraz su bırakayım da ben gelene kadar su ihtiyacını buradan karşılar diye bir bilgi yanlış bir bilgidir. Çünkü bu dış saksıda duran su orkidenin köklerini rahatsız etmektedir. Orkidenin kökleri fazla su gördüğünde çürümeye başlar. Orkidelerimizin sağlığı gitmiş olur. Kökler çürürse yapraklar da yavaş yavaş kurumaya başlar ve çiçekleri de döker. Bu nedenden dolayı orkide suyun içerisinde yüzmesi mi, susuz kalması mı? Susuz kalmasını tercih ediniz. Mesela bir hafta bir yere gittiniz ya da 1,5 hafta bir yere gittiniz. Susuzluktan dolayı orkideniz ölmeyecektir. Gitmeden önce doğru bir şekilde sulayınız. Ondan sonra geri geldikten sonra tekrar sulayınız. Kesinlikle saksı içerisinde su bırakmayınız. Beşinci madde, orkideyi en ideal nasıl sulayabilirim?
Orkideye en ideal daldırma usulüyle sulayabiliriz. Daldırma usulü nasıl olması gerekiyor? Bu saksıyı bir kap olarak düşünün. Dış saksının, şu saksının boyunu geçmeyecek şekilde kaba su koyuyoruz. Evet, kaba su koyuyoruz ve saksımızı batırıyoruz. 10 dakika bu suyun içerisinde bekliyor. 10 dakika sonra saksımızı suyun içerisinden çıkartıyoruz. İyice suyunun akmasını sağlıyoruz. Şöyle farklı bir yere alıyoruz. Ve sonra dış saksıdaki suyu tamamen boşaltıyoruz. Saksıda da fazlalık sular akmış oluyor ve ondan sonra tekrar saksıya koyduğumuzda sağlıklı bir şekilde sulamayı yapmış oluyoruz. 6. maddemiz sulama ile alakalı. Bu da çok kritik, önemli bir madde. Arada bir fıskiyenin altında temizlemek için sulayabiliriz ifadesi. Bu yapılabilir ama doğru uygulanırsa yapılabilir. Ne yapmamız lazım? Bunu genellikle yapacaksanız bahar mevsimlerinde, sıcak mevsimlerde yapmanız gerekiyor. İyice orkidenin suya ihtiyacı olup olmadığını önce tespit etmemiz gerekiyor. Köklere bakacağız. Kökler artık grileşmişse, beyazlaşmışsa suya ihtiyacı olduğunda fıskiye altına götüreceğiz. Çiçekleri var ise çiçeklerine gelmeyecek şekilde yapraklarını ve toprağını güzelce fıskiye ile yıkayacağız. Ve bu işlemi yaptıktan sonra mutlaka havadar bir yere çıkartmamız lazım. Balkona çıkartacağız ve yaprak aralarındaki suların iyice kuruduğundan emin olacağız. Gerekirse bu yaprak aralarındaki suları eğer kurumamışsa bir pamuk yardımıyla alınabilir. Yaprak aralarında su bırakmayacağız. Yani balkonda kurumasını beklememiz gerekiyor. Bu şekilde yaptığımızda yaprakların da gözenekleri açılmış olur. Fotosentezi de güzel bir şekilde yapmış olur. 7. maddemiz, bu da çok önemli, kritik bir maddemiz. Çiçeklerde tozlanma olduğunu düşünelim. Bu tozları ben fıskiye ile ya da su ile temizlememiz çiçekleri parlatır ifadesi yanlış bir ifadedir. Çiçekliyken orkidelerin çiçeklerine su değdirmeyiniz. Eğer su değerse çiçeklerde solmalar, kararmalar oluşabilir. Bu nedenden dolayı çiçeklerdeki güzelliğin gitmesini istemiyorsanız sudan uzak tutunuz. Su ile temas ettirmeyiniz çiçekleri. Evet, doğru sulama orkide bakımında en önemli adımdır. Yanlış sulama alışkanlıklarını bıraktığınızda orkideniz çok daha sağlıklı ve uzun ömürlü olacaktır. Sizler orkide bakımında karşılaştığınız zorlukları yorumlarda yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.